Bugün aslında hepimizin hayatına dokunan, çoğu zaman üzerine derinlemesine düşünmediğimiz veya düşünmüş de olabileceğimiz bir konudan bahsedeceğiz. Aşktan ya da aşkın ekonomi politiğinden. Tarih boyunca aşk dediğimiz şey bireylerin kendi içsel duygularıyla yaşadığı, neredeyse kutsal sayılabilecek bir deneyimken modern zamanlarla birlikte farklı bir yola girdi. Rönesans'la birlikte şey olmaktan çıkıp birey olduk. Birey oldukça da sayılır, ölçülür ve hesaplanır hale geldik. Bu ölçülebilirlik sadece üretim ve tüketimde değil, duygularımızda da kendini gösterdi. Bugün aşk dediğimiz şey de tıpkı diğer tüketim nesneleri gibi metalaşmış bir duyguya dönüştü. Bugün yanımızda bu konuda kendi deneyimleriyle düşünecek ve bize eşlik edecek bir arkadaşımız var. Kendisi seks uzmanı, womanizer, siyaset bilimci, futbolcu gibi sıfatlara sahip Ege. Şimdi ilk başta... Kısa buyurun. Efendim? Burayı kesmenizi rica edeceğim. Yok, kesmeyeceğiz. Şimdi kendi ilişkilerinden, sosyal medyanın aşka etkisinden, ya bazen hızlıca kurulan bağlar oluyor ya, işte görüyorsun Instagram'da, konuşuyorsun, hemen aşık oluyorsun vesaire. Ya aşık da değil de hani bir cinsellik hissediyorsun veya konuşma isteği oluyor. Sosyal medyanın bunun üzerindeki etkisi ne sence? Bence burada hep gözden kaçırdığımız bazı şeyler var. İlk etapta bir kere bu aşk değil. Aşk diye tanımladığımız şey kesinlikle bu değil zaten ama buradaki temel olgu bence bireysel ilişkilerden ziyade artık bizim çevremizde şeyleri okumamızla alakalı. Meta olmaktan bahsettim ya. Bugün artık her bir insan aynı bir şey gibi. İken bir malı gibi. Yani bizim insanlarla kurduğumuz ilişki de artık bugün bir televizyonla kurduğumuz veya işte telefonla kurduğumuz ilişkiyle birebir aynı. Kahve bardağıyla kurduğumuz ilişkiyle aynı gibi gelmeye başladı bana. Bir pazar var ortada ve pazarda çok sınırsız bir seçenek bölümü var. Aslında bu arada sınırsız falan değil. Yaratılan algı bizim bunun sınırsız olduğunu düşünmemizi sağlıyor bence. Ben ne zaman bir ilişkinin içerisinde olsam, yani bu ciddi bir ilişki olur, ciddi olmayan bir ilişki olur, her zaman şunu hissediyorum. Evet, iyi, güzel vesaire ama dışarıda bir sürü var. Ve bu beni özellikle son ilişkimden sonra sürekli bana ket vurdu bu. Hiçbir şeye tam olarak bağlanamam var. Herhangi bir insanla artık herhangi bir bağ kuramıyorum. Ve bunu arkadaşlık ilişkilerinde de böyle olduğunu görmeye başladım. Yakın zamanda ben Amerika'ya taşındım. Çok fazla yeni insanla tanıştım. Buradaki hiçbir insanla bağ kurmaya çalışmadım bile. Ki benim artık hayatım burada. Yani bu insanlarla beraber bir hayat süreceğim. Buna rağmen bu insanlarla herhangi bir bağ kurma eğiliminde hiç bilmiyorum bulunmadım. Çünkü biraz daha bireyselleştik. Yani senin de dediğin gibi artık bugün insanlar gerçekten birbirini tanımıyor. Sosyal medyada herkes kendini pazarlıyor gibi. O hani bardakla ilişki kuruyorum gibi dedin ya, gerçekten işte biyografine, işte şu burcu kadını, şurada yaşıyor, şuralara gidip geliyor gibi bildiğin kendine etiketler yapıştırıyorsun aslında. Orada ilk izlenim olarak. Lafını bölüyorum, özür dilerim. Sence bu çok fazla bireyselleşmekten kaynaklı mı yoksa tam aksine birey olamamaktan kaynaklı mı? Bize bireysellik dayatılıyor ama içten içe de sosyalleşmeye, bağ kurmaya çok ihtiyaç duyuyoruz. Tam o noktada öyle bir çatışma ve boşluk oluyor zaten insanın içinde bence. Siyasi parti desteklemek, bir futbol takımını desteklemek eşdeğer bir şey gibi gelmeye başladı benim gözüme. Yani kendini bir komünitenin parçası hissetme hali olarak, yani verdiğin örnekten yola çıkarak söylüyorum bunu, işte şu burcun insanı, şu kalıbın insanı. Yani hep bir komünitenin parçası olma ihtiyacı var burada. Oradan da bakabilirsin konuya ama bir yandan da onu niye yapıyorsun? Diğer insanlara kendini tanıtmak için yaptığım bir şey. Yani görür görmez benim hakkımda şu fikirleri olsun diye yaptığım bir şey. Eskiden dediğiniz gibi yani tüketiyorduk. Şu an tam olarak tüketilen olduk. Yani o nesnenin tam kendisi halindeyiz. Ve orada çok kolay bir şekilde insanlar bizi anlasın diye işte profil fotoğrafları seçiyoruz. Gerçekten de ürün biziz sosyal medyada aslında yani. Şey kısmına da katılıyorum tabii. O kadar çok her şeyin altı artık boş ki dediğin gibi bir yere ait hissetmek istiyoruz o sosyalleşme ihtiyacından ve kendini bir şeyle tanımlama. Çünkü kendi karakterini oturtamıyorsun. Oturtamadığın ve kendini tanımlayamadığın bir noktada diyorsun ki ben kendimi bunlarla tanımlayayım. Yani başka ideolojiler üzerinden tanımlayayım diyorsun. Senin ilişkilerinde Instagram, Snapchat gibi platformların nasıl bir rolü oldu? Bunu sormak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deyken Tinder, Bumble gibi çok kullanmıyordun ama şu an Amerika'da kullanıyorsun. Buraya geldiğimden beri fark ettiğim ekstra başka bir şey var. Burada insanlarla tanışmak çok daha direkt. Yani Türkiye'nin dışına çıktığımız zaman karşı cinsle tanışmak çok daha kolay. Bunun belli başlı sebepleri tabii ki var. Türkiye'de belki kadınların kendilerini çok fazla konforlu hissetmemesine kaynaklı olabilir. Şu an bir üniversite şehrindeyim. Şehrin çok büyük kısmı üniversite öğrencileri ve çok çok büyük kısmı da kız öğrenciler. Evet, Tinder'ı kullanıyorum şu an burada. Bu şehre bir hafta önce taşındım. 15 kişiyle tanıştım muhtemelen. Hepsiyle bir şey yaşadığımı söylemiyorum ama hepsiyle tanıştım. Türkiye'de bu işin işler şöyle ilerliyordu. Tinder
Bumble gibi uygulamaları çok fazla kullanmadım. Bence çok fazla bot veya insanlar uygulamaları farklı amaçlarla kullanıyorlar. Yani benim Tinder kullanıyorsam benim amacım açıkçası seks yapmak. Burada bir yalan söylemeye veya bunu sansürlemeye gerek yok. Bir de sevgili olmak için Tinder kullanmam yani çok aptalca bence. Yani Tinder'ın, Bumble'ın amacı bu değil benim gözümde. Türkiye'de hiç böyle ilerlemiyor. Boşuna zaman kaybı gibi hissettiriyor bana. Son yıllarda sürekli şeyler var. Bir oyun alıyorsun ama oyunda tam kapasite oynamak için sürekli yanına bir DLC alman gerekiyor. Yani oyuna bir ek paket alman gerekiyor devamlı olarak. Bu uygulamalar da böyle. Bu uygulamayı tam kapasite kullanmak istiyorsam devamlı olarak ödeme yapman gerekiyor. İşte seni beğenenleri gör, daha fazla beğeni yolla. İşte ilk mesajı atma hakkı kazan vesaire. Yani bunlar aptalca. Türkiye'de buna eğer çok bence iyi görünümlü bir insan değilsen bu tarz uygulamalarda çok fazla başarılı şansı yakalama ihtimalin düşük Türkiye'de. Benim adıma ya arkadaş ortamlarından çok fazla insan tanışıyordum. Ya dediğim gibi evet, Instagram ve Snapchat üzerinden çok fazla insan tanıştım. Bunlar üzerinden hep ilerledim. Bir de şöyle bir şey var. Sanki Tinder'da yurt dışında nasıldır bilmiyorum ama burada sonuç olarak bir şeyleri aşamayan veya bazı noktalarda insanlarla kolay iletişim kuramayan insanlar orayı kullanıyor. Oranın amacı çok belli gibi geliyor bana. Hani Tinder, Bumble'da ben biriyle seks eylemek istiyorum. O yüzden buraya girdim ve kendimin en güzel halini koyuyorum. Bakın ben böyle bir ürünüm ve gelin alın beni. İşte kadın olsun, erkek olsun fark etmez. Ama Instagram, Snapchat'te sanki biraz daha böyle ilişki üzerine, ilişkiyi kurabileceğin ya da tanışmak istediğin insanların olduğu bir platform gibi geliyor. Bir de ben sana şeyi soracağım. Şimdi sen başta dedin ya son ilişkinden sonra artık bağ kuramamaya başladım falan. Bağ kurmak da istiyor musun? Öyle bir imkan mesela çıktı karşıma. Benden gerçekten hoşlanan bir kız vardı. Hala iletişimdeyiz mesela onunla. Ne dürüst olayım, çok iyi yaklaşmadığım dönemler oldu ona karşı. Ayıp ettim veya kötü davrandım demeyeyim ama hak ettiği değeri vermediğimi düşünüyorum şu an baktığım zaman. Kalbini kırdığım zamanlar olduğunu şu an fark ediyorum tekrar konuştuğumuzda. Cinsel olarak başladı ilişkimiz. Sadece bir cinsellik üzerinden başladı. Onun beklentileri de değişti sonrasında. Şu an baktığımda eğer farklı bir bakış açısında olsaydım bu bir yere evrilebilirdi belki de. Bağlanamadım değil, bağlanmak gibi bir niyetim çok fazla olmadı sanırım. Ondan sonra zaten Amerika'ya gelmek sürecinde olduğum için çok fazla bir ciddi ilişkinin içerisine girmedim. Birkaç tane daha partnerim oldu da bitti yani. Bu noktada mesela vazgeçtiğin anlar oluyor ya da başka davranmayı seçtiğin, seni başka şeylere iten fikir. Ya zaten çok fazla seçeneğim var. Daha iyisini bulurum düşüncesi mi sence? Yoksa bağ kurmak istememek mi? Onu merak ediyorum yani. Sevmek mi zor geliyor yoksa sevemiyor muyuz? Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi seninle dürüst konuşayım. Gördüğüm kadarıyla herhalde bir 20 kişi falan oldu diye hatırlıyorum. Lan şunun 9 tane sevgilisi olmuş ya. Bu kadar fazla seçenekten sonra acaba artık sevemiyor musun? Benim sevmekle alakalı problemim yok. Bağlanma konusunda aslında sorun da yaşamıyorum ben. Bağlanmak istediğim anda bir insan çok rahat bağlanırım. Yani gereksiz çabuk bağlanırım. Çok hızlı şekilde kafamda onu oturturum. Eğer olmasını istiyorsam. İçten içe şeyin farkındayım. Çok fazla seçeneğim yok. Ben inanılmaz yakışıklı bir adam değilim yani. Eğri oturalım doğru konuşalım arkadaşlar. Bedenlerimizin pek bir albenisi yok. Yok. Yalan mı söyleyeyim? Yok yani. Fiziksel olarak baktığınız zaman ikinciye bana dönüp bakacak kadın sayısı çok fazla değil bence. Öyle diyorsun canım. Ben uzun boylu bir insan değilim. Ortalama bir insan olduğumu düşünüyorum. Çirkin olduğumu düşünmüyorum. İyisin Ama- kardeşim ya. Teşekkür ederim. Hiç bulunmayacak bir adam değilim ben. Beni bugüne kadar diğer insanların önüne geçiren şey genelde şeytan tüyüm olmuş olabilir bilmiyorum. Şey demiyorum. Ya daha çok fazla seçeneğim var. Burada kalmamın bir anlamı yok demiyorum. Kafamda böyle belki bir arka metin var kafamda böyle. Beni güdüleyen, insanlara karşı yaklaşımlarımı etkileyen, onlarla ciddi bir şey yaşamamın önüne geçen böyle bir arka plan fikri var belki bende. Asıl unsur bu değil. Ne derseniz ya doğru insana karşılaşamıyorsun bence. Bunu sizin anlamanız mesela çok zor. Çünkü siz çok uzun zamandır berabersiniz. Gerçek anlamda ciddi olan ilk ilişki aslında birbiriniz olan ilişkiniz. Bu artık şey gibi satranç oynamak gibi bir şey dışarıda bir ilişki yaşamak. Olay da şu. Satrancı oynayacak mısın oynamayacak mısın? Veya karşı taraf seninle kazanmak için mi oynuyor yoksa gerçekten beraber kazanmak için mi oynuyorsunuz? Böyle bir ortam olduğu zaman da çok fazla bu işin içine girmek istemiyorsun. Bence en temel unsur bu. Şey konusunda hiçbir sıkıntı yok yani. Kendi standartlarını koruman, sana uygun olanı bulup bulmaman. Ama buradaki yani nokta şu. Yani diğer türlü yaşamak da çok olağan ve normal bence bu arada. Herkes nasıl istiyorsa. Ya bence mesela gerçekten bazı insanlar uzun ilişki yapmamalı. Kendini tanıman da bu noktada çok önemli hani. Ama şunu anlayamıyorum bazen yani gerçekten bu kişi standartlarını mı koruyor yoksa uğraşmak istemiyor mu yani bir ilişkinin Ya bir kere getir... standartlarını korumak gibi deli lafını kestim ya öyle bir şey yok. Yani çok fazla ilişki yaşayan bir insanın standartlarının olması mümkün değil. Öyle bir şey yok. Kırmızı çizgisi olan bir insan zaten bence daha nadir eşleştirir. Piyasa malına mı dönüşüyorsun? Yani kaba tabir kullanmak istersek evet belki öyle denilebilir. Bence şöyle işledi en azından. Şu ana kadar sanırım 3 tane ciddi ilişkim oldu. Hayatımın farklı dönemlerinde. Ve bugün dönüp baktığımda ben çok sayıda insanla beraber oldum. Ama en mutlu olduğum zaman aralıkları aslında yine bu 3 insanla olduğum dönem.
Ya ben baktığım zaman kendimi ilişkide daha mutluyum diyebilirim. Nerede olduğumu bildiğim, plan yapabildiğim, ben olabildiğim yerde daha mutluyum. Bu da bir şey, faz herhalde. Orayı atlatamıyorsun. Atlattıktan sonra oraya girebiliyorsun ya, bir insana tanışıyorsun, belli bir süre geçiriyorsun. O kişi o iki kişi haline geliyor. O süreç olmuyor bende tekrardan. O zaman 3 bence çok fazla bir sayı. Bazı insanlar bir ömür var, bunu var bunu. Onun için de işte biraz zamana ihtiyaç var bence ama bizde de zaman kavramı günümüzde çok değişti bence. Yani hani çok hızlı yaşıyoruz. Her şeyi çok hızlı alıyoruz. Çok hızlı tüketiyoruz. Bu da yani ilişkilere de bence yansıdı. Dediğin gibi yani burada bence yine de sosyal medyanın etkisi yadsınamaz. Bizim ilişkimiz işte 7 yıl. İşte 7. yıl sonunda evlendik falan biz. Seninkinin tam detaylarıyla hatırlamıyorum. Ya çünkü bazı şeyler yaşandı, bazı şeyler anlatmadan da geçildi ya. Biz ilişkimizde bazı şeyleri gerçekten aşamalı aşamalı yaşadık. Önce birbirimizi tanıdık. İyi kötü yönlerimizi gösterdik. En sonunda da Ya sizin bagajınız yoktu. Bak bu çok önemli bir etken ama. aslında öyle değil. Öncesinde bizim tanışıklığımız, benim daha önce yaşadığım ilişkiler, onun daha önce yaşadığı ilişkiler çok farklıydı. O tarz bir bagaj vardı, hani birbirimizi tanıyamıyoruz ama gerçekten bu ilişkiye girmeli miyiz? Biz işte ilişkinin başında hatta konuştuğumuz vardı. Bunu gerçekten yapalım mı? Yürüsün mü bu şekilde? Zaten farklı şehirlerde üniversite okuyacağız, bu olur mu falan gibi. Burada biraz böyle emek verebilmek, kendini tanıtmak, kendini iyi tanımak, sonrasında bazı şeyleri aşama aşama yaşamak. Yani 18 yaşında yaşayacakların farklı, 19'da farklı. Şimdi geldiğin yaşta çok daha farklı şeyler oluyor. Belli bir ekonomik düzeye ulaşıyorsun, çevre ediniyorsun. O çevreyle beraber yaşayacakların oluyor. Bunun aşaması oluyor. Ama en azından senin ilişkinde gördüm. 1,5 yıl sürmüştü değil mi? Var. Tabii ki bu her ilişkinin dinamiği farklı. Ne yaşayacağınız değişir. Ama bazı şeyler çok hızlı yaşanıyor. Sonrasında verdiğin tepkiler, reaksiyonlar değişiyor. Yani değişiyor dediğimde ya fazla oluyor ya az oluyor. Ona göre de neyi ne zaman yaşayacağım veya birbirini ne kadar kısa sürede, uzun sürede tanıman gerektiğini bilemiyorsun. Bilememenin getirdiği bir şey var bence. Bunun sebebi de ya işte Instagram'da görüyorsun bir şey. İşte şu şöyle olsa böyle yaşanırdı. O zihnini etkiliyor zaten. Bir ilişkide ben şunu görüyorum. Çok fazla ilgi gösteriyorlar birbirlerine. Birlikte vakit geçiriyorlar. Aynı müziği dinlemeye çalışıyorlar. O onun dinlediği müziğe ilgi gösteriyor. Ha bak bunun gibi bir şey daha var, ben buldum diyor. Ama bir bakıyorum biz bazen bunu yaşamıyoruz. Sonra diyorum ki seviyorum seni ama sen benim karakterime uygun davranmıyorsun. Bunu ilişkinin başında yaşasaydım belki de o zaman kopardım ama onu zamanla yaşadıktan sonra hani bu şundan olmuştur, bu bundan olmuştur diyebiliyorum. Bence bu konuda Ben katılmıyorum buna. Yani öyle bir şey yaşayacak olsam aynayla sevgili olurum. Yani aynayla sevgili olurum. Benim karşımdaki insanın beklentim kendi adıma katılmıyorum ben buna. Benden bir tane daha istemiyorum. Öyle bir beklentim yok benim. Benim sosyal medyaya alakalı yapacağım yorum şu olur. Sosyal medya bir rekabet ortamı yaratıyor devamlı olarak. Yani bizim neslimizdeki en temel sorunlardan tanesi bence bu. Biz sürekli rekabet halindeyiz. Yani çok uzun süredir böyle. Bence ilkokulda başladık buna. Sınıftakiyle rekabet et. Okuldakilerle et. İşte diğer okuldakilerle et. Sınav sistemiyle vesaireyle başladı. Sonra sosyal medyada başladı. Sosyal medyadaki ilişkiler arasında rekabet başlıyor. Bir arkadaşımı biriyle gördüğüm zaman demiyorum. Ya ben niye bugün yalnızım demiyorum. Ama sırf bu yüzden devamlı arayışta olan insanlar var. çünkü bunu sadece birini seveyim, biriyle vakit geçireyim, ona emek harcayayım değil de tüketebileceğim bir şey var. Bir kadın, bir erkek var. Onunla birlikte yaşayacaklarım var ve bunu yaşayayım gitsin diyor. Ama başa dönersem ben şunu demek istemiştim. İlişkiler o kadar fazla şekilleniyor ki sosyal medya tarafından. Ya başkanın ilişkilerini görmek bizim aşkımızı, bizim sevgimizi etkiliyor. Başka bir şeyi görüp neyi ne zaman yaşaman gerektiğini çözemiyorsun. İlişkinin belki tam da birbirini tanıma, birbirini anlama aşamasındasın ama sosyal medyada gördüğün bir ilişki biçimi, bir sevgi biçimi bunu bambaşka bir şekilde yorumlamana sebep oluyor. Ya o ürün senin satın almak istediğin ürün başka bir şey haline geliyor. Benim demek istediğim şu, bende bu etki yaratmıyor. Benim demek istediğim o zaten temelde yani. Ama karşındaki kişi tarafından yaratılınca sen de bununla etkilenmiyor musun? Tabii canım ya bunun mağduru oluyorsun sen de orada ama başkaları, hayatımdaki diğer insanlar adına konuşmak çok fazla istemiyorum. Çünkü yine başka insanlar. Hala da anlamış değilim. Kritiğini yapamıyorum onu çok fazla kafamda. Geçen Boston'a gittim bir kız arkadaşımla. 50 metre fotoğraf çekiliyoruz. 50 metrede biri duruyoruz ve beni şurada fotoğraf çeker misin muhabbeti yaşanıyor. Aynı var benim için bu. Kız Boston'a sadece fotoğraf çekmek için gidiyor. Tatile gidiyor ve tatile gitmesinin tek amacı tatile gittiğini gösteriyor olmak. Bu yüzden dediğin şeye kendi adıma katılamıyorum. Anlıyorum dediğini, doğru, ama benim adıma böyle iş ilerlemiyor. Tamam, sen bunu yaşamıyorsun ama ya benim en azından senin üzerine gördüğüm ya da bilmiyorum bunu düşünmeme sebep olan şey senin çok fazla ilişki yaşamış olmandan kaynaklı belki de, bilmiyorum da. Birileriyle ilişkiye giriyorsun, sonra çıkıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Bu durum da bence işte tamamen bu bahsettiğin olaydan kaynaklı. Hani sen yaşamıyorsun, senin için böyle bir şey yok. İşte senin bulduğun, senin konuştuğun insanlar hepsi buna birebir örnek yani. Orası öyle.
çok nadir bence öyle olma insan zaten. Yani kendini geliştirememiş biriysen zaten çok kolay. Yani geliştirmişsen bile bence sosyal medyadan etkilenmemek gibi bir durum yok. Sosyal normlar da çok değişti. Eskiden kendi aileni düşün. Yani evli olmak çok yüce bir şeydi. Yani öyle gösteriliyordu. Aile kurumu çok önemliydi. Ve evli olmayan erkeğe mesela ev verilmemesi falan. Hala Türkiye'de çok devam. İstanbul gibi bir yerde bile. Evet, bekara ev verilmez mesela. Önemli bir şey. Yakın zamanda mesela benim ajanstan bir arkadaşım yaşadı. Çocuk mesela tek başına yaşıyor yani. Ve binada böyle imza toplamışlar işte. Ahlaksızlık yapıyor falan diye. Yani sadece tek başına yaşıyor. Yani şu anda mesela biraz o şey baskısı da hala var ama çoğunlukla kalktığını düşünüyorum. İşte senin mesela ailenin belki o dönem için evlenmekten başka çok seçeneği yoktu. Toplumun ona uygun gördüğü biçimde yaşıyordu. Bizim karşımızda şu an çok fazla seçenek oluyor. Daha farklısını bulabileceğini, daha farklı şeyler yapabileceğini görüyorsun. O hani hem sosyal medyanın hem küreselleşmenin getirdiği etkiyle. O yüzden de bence ilişki anlayışı çok evrildi yani. Hani bilmiyorum, sadece sosyal medyanın da etkisi değil de toplumsal da bir durum. Genel bir o kapitalizm getirdiği bir şey olarak düşünüyorum ben onu, ama benim midemi bulandırıyor açıkçası. %100 yani çok ekonomik bir şey bence, evet. Ben de aynı düşünüyorum. Senin özelliğini Yani söyleyeyim sadece kanka şey değil. ama Aynı fikirdim, evet. Aynı fikirdeyim ben de. İşte Twitter'da geziyorum. Devamlı olarak bunun bir şeyi pompalanıyor. Propagandası pompalanıyor. Yani işte özgür olmak vesaire. Yani bu özgür olmak değil bir kere bence. Tam tersi köle olmak değil. özgürmüşsün gibi seni gösterip aslında hani o fikrin içine hapsediyor. Ya bu bir illüzyon gibi aslında, gerçekten bak o algıyı iyi yaratıyorlar. Sen özgür hissettiğin her an aslında bir başkasının kurguladığı bir piyasanın içerisine giriyorsun. Kesinlikle. Ya bunu sürekli hani piyasa olarak söylüyorum çünkü gerçekten ben hayatımda çoğu şeyin genellikle ürünleştirilebilir olmasından yakınıyorum. Şöyle olmazsa olmaz diyor mesela. Bir erkek şöyle olmazsa olmaz. Yani özgürmüşsün gibi işte söyleyebileceğini söylüyorsun veya işte herkes şöyle olabilir, böyle olabilir gibi yerlere çekiliyor. İşin sonunda bence kesinlikle köleleştiriliyoruz ve bir şeyin içerisine tüket bunu diye sokuluyoruz, atılıyoruz yani o durumun Kesinlikle. içine. Ben mesela yeni mağdur olduğum bir durumdan bahsedebilirim belki. Şimdi biz evlenmeye karar verdik. Benim hiçbir şekilde hayatımın hiçbir noktasında evlenmek gibi bir düşünce yoktu. Ama mesela bu düşüncenin olmaması bana nereden geldi bunu bilmiyorum. Aile içinde hani kariyer odaklı büyütülmekle alakalı olabilir. Çünkü önceliğim hayatım boyunca kendim ve kariyerim, yani ilişkim olmasına rağmen biz yine karşılıklı olarak çok bireysel vakit geçiren mesela insanlardık. Kendi gelişimlerimize odaklanmıştık. Sonra evlenmek fikri ortaya çıktı ve benim kendimi buna ikna etmem çok uzun sürdü. Sonra bunun üstüne çok düşündüm. Yani hani niye bu kadar karşı olabilirim? Yani sonuç olarak seni seviyorum. Seninle vakit geçirmeyi seviyorum. Hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Ama işte o algı öyle bir algı ki mesela yani birine işte evlen dediğinde bile işte çok gencim. Biz yaşlı mıyız artık? Yani öyle bir algı var ki eski ilişki anlayışından gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Anadolu tarzı evliliklerden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi ailem özelinde yani bir kadın ve erkeğin evlendikten sonra evli olmasının getirdiği sorumlulukların onlara yüklendiğini düşünüyorum. Halbuki bir ilişkinin içindeysen zaten bu sorumluluklar var. Yani böyle o bakış yüzünden tamamen korkuyoruz bu durumdan. O yüzden mi insanlar işte evlenmemek veya bir ilişkinin içerisinde kalmamayı özgürlük olarak mı Yani söylüyor? en basit şunu söyleyebilirim belki. Bizim ilişki anlayışımızda şey yok ya hani. Mesela sen şuraya gidemezsin. Ben yani istesem çok uzun bir süre başka bir yerde de durabilirim falan. Ya ama eskiden sonuç olarak böyle bir şey yok yani. Bir Tabii kişiye canım. karşı sorumlusun ya bir noktada. İşte sosyal medyada çok karşıma çıkan ve bence çok ayrıştırıcı bir içerik. İşte plan A, evlen çocuk sahibi ol. Plan B, işte özgür teyze ol yurt dışında. Yani ben evlendikten sonra özgür yurt dışında gezemiyor muyum? Yani anladın mı? Hani İkisini de aynı anda yapabilirsin. Ve bu tamamen bence şeyden geliyor, işte o yaratılan algı meselesi. Ya o yüzden kendi adıma çok zorlandım ben. Hatta ilişkinin içindeyken bile, evlilik dışında hani aslında sevdiğin insan için bir şeyler yapabilirsin. Fedakarlık da yapabilirsin. Bunlar çok olağan şeyler ama mesela bunları söylemeye arkadaşlarıma çok çekiniyordum. Mesela Evet, daha çok çevreden de çok tepki geliyordu. evet ya daha çok ilişkimi aşağılamaya yönelik bir tavrım vardı başlarda. Şu an çok üzerine düşünüp çözdüğümü düşünüyorum.
Ama bu nedense böyle acizlik ve işte bilmiyorum ya, o bireysellik öyle bir aşılanmış ki ilişkide olmak acizlik ve dik duramamak gibi, ama işin sonunda hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Yani bu arkadaşlıkta da böyle. İlişkide de böyle, bunu kabul etmek lazım bir noktada yani. Ya şuradan bir örnek vereyim. Mesela Eric Fromm var ya, onun Sevme Sanatı diye kitabı var. Orada şey diyor. Bu kapitalist dünyada, kapitalist sistemde sevebilmek isyankar bir eylemdir diyor. Şu an gerçekten o durumdayız bence. İnsanlar birbirini sevmeye, emek harcamaya, bir ilişki içerisine girmeye korkuyor, istemiyor. Bunu olmadığı zaman da özgürlükmüş gibi düşünüyor. Ya işte bir de şey durumu da var. O yine algıdan kaynaklı. O cool olamıyorsun sanki. Yani Evet, evet. evli biri artık cool değilmiş gibi mesela. Ben bunu da çok zor hala aşabildiğimi düşünmüyorum. Yani biraz yüzük takmak mesela bana hala cringe geliyor. Neden? Ya bu benim duygum değil muhtemelen. Ben bunu bir yerden almışım yani. Hani böyle düşünüyor olamam kendiliğimden. Şöyle bir durum da var. Bence evliliğin kendisi de ilk başta zaten böyleydi. Evliliğin kendisi de çok ekonomik bir şeydi bence ilk başta. Bugün Betül'ün şikayet ettiği bu şey bir karşı devrim hareketi aslında. Cinsel devrimden bahsediyoruz. Kadın özgürlüğü devriminden bahsediyoruz. Bu sonuçta kendisinden bir önceki akıma karşı gelen bir devrim değil mi? Bir karşı devrim o yüzden bu. Evet. Yani bir cinsel devrim, ataerkil hayatın antitezi, bir karşı devrimi. Tam da bu yüzden propagandanın sert ve birçok koldan yapılıyor olması gayet doğal. Evet, seni çok fazla etkiliyor. Senin algıda seçicilikle senin algıdan çok fazla etkiliyor. Çok abesleştirel bir durum değil aynı zamanda bence. Ya anlıyorum seni. Mesela ben bunu çok fazla kadın arkadaşımdan dinliyorum. Erkeklerde yorum yapmak daha zor bence buna. Yani kendim erkek olmama rağmen erkeklerde yorum yapmak daha da zor bence. Çünkü kadınlar biz bu konuda ne hissettiğimizi bilmiyoruz. Kadınlar bu konuda daha hem kendilerine barışıklar bence. Ne hissettiklerini daha iyi anlatıyorlar. Biz bir kere ne istediğimizi bilmiyoruz. Bence en temel problem o. Size az önce söyledim. Ben ilişki içindeyken daha mutluyum. Ama aynı zamanda asla bir ilişkiye girmek istemiyorum şu anda. Dürüst olayım, korkuyorum aslında bir ilişki yaşamaktan. Tekrar bir şeyler yaşamaktan kalbimin kırılmasına vesaire falan değil. Ama korkuyorum. Bir sorumluluk altına girerken şu an korkutuyor. Şu an zaten bir sürü sorumluluk altındayım diyorum kendime. Kendimi belki öteliyorum, kandırıyorum. Bu arada aşk hiç devrimci falan bir şey değil. Çok aptalca bir yorum bu. Aşk değil, sevebilmek. Yani Tamam, çok acayip aptalca bir yorum bence o. Çok süslü ve aptalca bir laf bence o. süslü olduğunu katılıyorum ama aptalca olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok fazla tüketebileceğim bir şey varken bunu tüketmemeyi seçmek bir devrim gibi bir şey. Yani devrim değil de isyankar bir şey. Bu bir ekonomi, tamam mı? Monogramik yerin içerisinde kalarak da bu ekonomi parçası olabiliyorsun. Tüketmeye ve tüketilmeye yine çok açıksın zaten. Farklı kollardan tüketiyorsun veya tüketiliyorsun. Bir şey değişmiyor aslında. Pazarın farklı bir kolunda hareket ediyorsun sadece. O yüzden bence çok içi boş bir laf o. Kulağa çok güzel geliyor. Çok fazla şey söylüyormuş gibi duruyor. Hiçbir şey söylemiyor aslında. Ana kapital olmuş, böyle işte tek bir sermaye olmuş satılan ürünlerin olduğu yerde. Bu şey gibi ya, mesela ben gidip de Adidas'ı almıyorum. İkinci el almak istiyorum. Hani ikinci el eşya tüketiyorum, anladın mı? Yine de gidip o piyasaya kendimi şey yapmıyorum. Bunun hem vicdani hem de daha kolay bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani en azından tekelleşmiş piyasaya girmiyorum. Girmeyerek de kendimce hem de vicdanen de isyankar bir yerde duruyorum. Çünkü bu şey gibi düşün. Herkes Tinder kullansın. Herkes Instagram'da kendine yapay profiller üretsin. İşte sonrasında da gerçek ilişkiler kurduğumuzu sanalım ama 5 dakikada bir değiştirelim. Ben diyorum ki bu lafın bence geçerli olması, iyi olması. Ben bir kişiyi sevmeyi seçtim. Sevmeyi seçerek de emek de veriyorum. Birbirimizi tanıyoruz, görüyoruz. Ve bu şekilde de ben bu piyasalaşmış olan aşk sistemine girmiyorum. Bu Her filmi vardı, hatırlıyor musun? Adam yapay zekaya aşık oluyordu. Bu 2013'te yapılmış bir film. Gidiyor, kulaklık takıyor. Duyduğu bir kadın sesiyle sohbet ederek bir ilişki içerisine giriyor. Şimdiki durumlarda insanlar kendini sürekli böyle pazarlıyor vesaire, işte neyse görüyor veya sosyal medyadan ilişkiler oluşuyor. PUBG'de tanıştım falan diyor, evlendin diyorlar ya. Bu aslında o kadar ütopik bir yerde değil artık. Burada Çok uzun zamandır değil hatta bence. Evet. Ya Facebook bence bizim hayatımızda çok popüler olmaya başladığı ilk andan itibaren değil. Ya benim ilk sevgilim Facebook üzerindendi. Ve çocuktum yani. İlk 5. sınıfa falan gidiyordum. Hatta bizden de öncesi MSN falan vardı. Ya o yine tanıdığın, etrafında olan insanlarla yapmak bir şeydi. Bunu şimdi hiç görmesen de bilmesen de ismini. Bir tane Ayşe gördün. Tamam mı, sadece güzel diye Ayşe'ye yazabiliyorsun şu an ama o ütopiklikten bahsediyorum aslında. Artık hani o sınırlar kalktı ortadan. Tabii ya, ama yani aşama aşama gelişti. Doğru, evet, haklısın o konuda. Benim de uzun süredir tanıştığım insanların çok büyük kısmında şey de var. Dışarı tanıştıklarım da oluyor. Ama bunun yanında hiç tanımadığım bir insan görüyorum. Güzel bir kızmış diyorum ve eklediğim zamanlar oldu böyle. Veya tam tersi beni ekleyen insanlar konuştuğum zamanlar oldu. Yollar değişti ya hani. Ya iletişim araçları çok değişti. Eskiden
İşte mendil atıp haberleşiyordun, mektup gönderip haberleşiyordun. İşte şu an daha pratik yolları var. Hani böyle durup kızıp üf işte teknoloji falan demek de biraz sığ bir yerden oluyor ama ben hala geleneksel yollarla tanışmanın, bunun böyle doğal bir şekilde, doğal akışta ilerlemesini böyle daha sağlıklı ve tatlı buluyorum öyle bir tanışma. Daha romantik Ya geliyor. sonuçta işte çocuğuna yani Tinder'dan tanıştım demek yani biraz Bak oğlum, O yüzden- annen Tinder'da çok fazla like şeyi almıştı. unuttuk ya böyle hani yani gerçekten Evet, birlikte ama bunu 15 yıl sonra söyleyeceksin. Bunu 15 yıl sonra söyleyeceksin. O günün koşullarında bunun ne kadar değişmiş olacağı da ayrı bir konu. tabii o da şey diyecek Çok hani, sıradan bir hale gelecek. tabii ya belki çok daha iyi bir teknoloji olacak, salak mısınız ne kadar ilkelmiş falan diyecek çocuk. Diyebilir tabii. Yani Hör'deki olay da bence şeydi zaten, o insanın o kapanmışlığı ve o hani hapsolmuş, bireyselliğe hapsedilmiş insan profili. Ama çatışıyor yani dışarıyla. Hani gerçekten temas, onu aslında biz Türkiye'de mesela Saraçhane olaylarında da çok hissettik. Biz böyle birlikte olup o hani ne denir, topluluk içinde olma duygusundan çok uzak üniversite hayatları yaşadık. Yani kişisel olarak ben açıkçası öyleydim. Yani eskiden daha çok böyle dernekler, işte topluluklar aktifti ama bizim nesil daha az. Son öyle çünkü. Evet yani daha az iletişim, yani ne kadar iletişim çağındayız desek de çok daha az zor iletişim kurabilen, zor sosyal. Ben anneannemle dışarı çıkıyorum mesela. Yanımızdaki kadın hayat hikayemizi anlatıyor. Güveniyor çünkü onun nesli öyle bir nesil. Yani ben şu an çıkıp mesela İETT'de biriyle konuşsam küfür eder yani. %100 katılıyorum. Bizde de chit chat kültürü hiç yok. Yani bu ayaküstü muhabbet kültürü neredeyse hiç yok. Çok az. Niye bilmiyorum. Muhtemelen şeyden, yine senin bahsettiğin konudan yola çıkarak kendimize fake profiller oluşturduğumuz için hayat yaşayış biçimimiz de bu artık oluyor. Yani Instagram'daki profilin olmaya çalışıyorsun sen. Onun dışarısındaki sosyalleşmek ve iletişime geçmek çok zor hale geliyor. Sohbet yani o gerçekten çok kayıp. Ben yaşlı biriyle böyle büyüdüğüm ve gözlemleyebildiğim için çok farklıyız ve ben gerçekten tercihen o tarafta olmayı tercih ederdim şu ana göre. Teknolojiyi kötülemek değil de, ve ben burada aslında hani eskiden böyleydi, işte şu anda bu oluyor ve bunun farkında olalım. Farkında olarak belirli bir kendine konum alabilirsin. O şekilde daha sağlıklı ilişkiler, daha sağlıklı sosyal medya tüketimi yapabilirsin. Çünkü Çok zor ama ya. çok zor da şöyle oluyor o Herkes zaman. öyle. Sana bağlı, tek sana bağlı bir şey değil ki bu. Tek bana bağlı bir şey değil de o zaman şöyle oluyor işte, hani moruk ne yaşıyorsun ya? Eski mi kaldı? Şöyle mi kaldı? Deyip o an akışta kalıp hiçbir şey hissetmeden devam ediyorsun. Bence o yüzden biraz farkında olup artık ideal eş değiştirme süresi 2-3 aysa örnek veriyorum. Bir 5 ay 6 ay, yani bunu tabii ki şey demem, 5-6 ay devam et ilişkiyi demiyorum da hani bir sağlıklı olanı görmeye çalışmak Ya lazım. öyle de yani şu anki her şey aslında başka her şeyle ilişkili ya, yani hani Tabii. ben mesela şu an şey okuyorum, işte Televizyon Öldüren Eğlence diye bir kitap okuyorum. O da böyle iletişim araçlarının, medya araçlarının nasıl kültürleri ve toplumları etkilediğiyle alakalı. Şöyle bir örnek veriyor mesela. Eskiden insanlar dumanla haberleşiyordu. O bir araçtı. Dumanla haberleşerek felsefe yapamazsın. Yani o araç o sonucu mümkün kılmıyor. Senin şu anda sahip olduğun hız durup düşünmeyi, bir şeyler hissetmeyi, emek vermeyi mümkün kılmıyor. O yüzden de sen işte tamam bunu farkında olup şöyle yaşayabiliriz kısmında değilsin bence. Zaten toplum ve bütün araçlar senin üstüne binmiş ve bunun üzerine çalışıyorken tamam ben her şeye kapanıp diğer türlü yaşayacağım gibi bir şeye giremiyorsun ki yani. Sen onun içindesin, onun içine doğdun zaten. Ama daha tabii bilinçli kullanım olabilir. Olamaz bence artık. Yani evet, bence de olamaz. Ya birçok şey için tren kaçtı. Benim size bahsettiğim bagaj muhabbeti de oydu. Sen bizim de bagajımız var diyorsun ama işte 20 body count'tan sonraki bagajla senin bahsettiğin bagaj çok başka şeyler. 17-18 yaşındaki tane çocuğun masumane başlayan işte şüphelerle başlayan ilişkisiyle işte 25 yaşında artık birçok şeyi deneyip içinden çıkıp ihanet edilmiş insanlar olarak sahip olduğum bagaj çok başka şeyler. Bu da aynı şekilde. Yani bazı şeylerde gemi kaçıyor ve yakalamanın imkanı yok artık. Toplum buna ayak da uyduramıyor. Uyduramaz da daha bence. En azından bir iki nesil vardır. Belki de sonraki nesil. Bizden sonraki nesil yakar bilmiyorum. İlk Amerika'ya geldiğimde fark etmiştim. Buradaki çok fazla ayrılmış insanları gördüğümde. Sadece single mom üzerinden yorum yapmayacağım. Aynı şekilde erkekler üzerinden yorum yapacağım. Burada bu bir kültür haline gelmiş. Gayet sıradan, gayet normal. Ama Türkiye'de birçok şey böyle ilerlemiyor. Biz birçok şeye daha duygusal bakıyoruz. Yani duygusal belki doğru kelime değil ama daha kültürel bakıyoruz belki. Gemi kaçıyor yani. O yüzden de
çok yıkanabilecek yerde olduğunu düşünmüyorum onun. Bence böyle bazı duygular sonuçta insansın, böyle sınırsız değil ya, hani nereye enerjini verdiğin, o emeği nerede harcadığın çok önemli. Bu bir depo, işte tekrar tekrar dolmuyor. Yani sürekli dağıttığın ve işte kullandığın zaman sen de bir yandan tükeniyorsun ve o işte özel olmaktan da çıkıyor artık. Kendi kişisel hem arkadaşlık ilişkilerimde hem kendi ilişkimde neye ne kadar emek, sevgi harcadığıma, saygı harcadığıma dikkat ediyorum. Ama işte diğer türlüsünde, yani benim mesela gözlemlediğim, işte hani yapabiliyorum, ayrılabiliyorum ve ayrılıyorum. Yani bunu bir kere gördüğün zaman zaten bir daha hani insansın ve o dopaminin hazzını alıp hani bir daha bırakmak istemiyorsun. Bağımlılık gibi bir şeye dönüşüyor. Yani bir daha o tekrar o mutluluğu yakalamak, o yavaşlığın güzelliğini tekrar anlamak bence zor olabilir. Diğeri daha kolay çünkü. Yani oturup bir ilişkiye o sorumluluğun altına girip o emek vermektense gerçekten diğeri daha rahat geliyor herkese. Ve o varken de zaten diğerini tercih etmek zorlaşıyor gibi görüyorum. Yani kendi arkadaşlarımda da bunu görüyorum. Bir mutsuzluk hakim yani, hani böyle. Ya hem böyle yaşıyor mesela, hem de işte bir yandan diğer toplum baskısından dolayı da niye yapamıyorum, niye bir ilişkinin içinde değilimi de hissettiğini anlayabiliyorum içten içe. Ama işte kanka yani her şey kolay. Ya bizde işte o da var bir yandan yani. Bize şey de dayatılıyor. Her şey çok kolay, güzel ve basitmiş gibi. Yani mesela dışarıdan bakınca 7 yıllık işte güzel bir ilişki gibi ama yani o içinde neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Ne kadar zorlandığımızı, nelerden döndüğümüzü. O da tam ben çok güzel bir yerden söyledin. Sosyal medyadaki yanılgı bu işte. Sen sosyal medyada sadece güzel tarafını paylaşıyorsun ya. Evet. Yani insanlar sadece orayı görüyor ya. İşi sadece orası olarak görüyor herkes. Her açıdan bu böyle. İş hayatı. İşte sürekli görüyorsunuzdur. Plazadaki bir günümü paylaştım. Ve altına gelen yorumlar. Hiç çalışmadan para mı kazanıyorsunuz? Birçok insanın hayatı ve çalışma standartları o kadar şey gözüküyor ki. Sitcom dizisi gibi gözüküyor ki. Aynı şekilde ilişkiler de böyle. Çünkü bu satın alınıyor. Bu izleniyor. Bu çekiliyor. Ve sonra bu hayatı yaşamayan insanlar için doğru bu hale bu hale geliyor. Yani doğru oymuş gibi algılanıyor. Ama hiçbir alakası yok aslında. Hiç sosyal medya olmasaydı daha mı normal olacaktı veya internet hiç keşfedilmeseydi aşk daha mı anlamlı bir şeydi ya da ilişki kurmak, iş hayatı falan daha mı? Dün burada Türk bir arkadaşımla bir şey konuştuk. X bir ülkedeki X bir siyasi figürle alakalı. Ülke Cumhurbaşkanımız hakkında konuştuk. Daha net yorum yapayım. Konu neden Acaba buraya o- gelecek diye bekliyordum. Acaba o olmasaydı her şey daha mı iyi olurdu? Temeline bir konuşma yaptık. Çok net kısa bir cevap verdim. Ben çünkü böyle düşünüyorum artık gerçekten. O değil başka biri olurdu bence. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sosyal medya değil başka bir şey olurdu. Çünkü bunu buraya getiren biziz. Doğru söylüyorsun ama bence sistem çok ciddi bir etki, yani yaşadığın ülkedeki o Yok, sistem başka bir şey olurdu. Sistem başka bir şey olurdu yani. Başka bir sistem olurdu. Belki başka koşullarda farklı şeyler oluşurdu ama yine bizim için pozitif yönde ilerlemezdi bence. Çünkü neden biliyor musun? Sadece tek bir kişiyle ilgili değil ya. Bu burada mesela birike gelmiş yani. O kültürel bağlar, o yani çabuk atıp kurtulabileceğim bir durum değil yani o. O mutsuzluk, hani ortak bir mutsuzluk var ya Türkiye'de. Yani mesela onu ben de işte ilk Avrupa'ya çıkar çıkmaz dedim ki yani başka şeyler mümkünü görüyorsun ya. O mesela insanın tamamen sistem seni bu insana dönüştürüyor aslında. İşte başka dinlediğim bir podcaster var. O mesela Bali'ye taşındı. Bali ile alakalı şey diyor. Orada herkes çok mutlu ve bunu her giden söylüyor gerçekten. İnsanlar çok mutlu. Ve bunu mesela şeye bağlıyorlar. Yani Bali gibi küçücük bir adadasın. Üniversite bile yok diye biliyorum, yanlış olmasın. Ve sana çok şey vaat etmiyor. Ve kendi dinleri gereği de tamamen şey üzerine. Minimal yaşam, minimalizm. Hepsi işte küçük. Şükür. Yani küçük evlerde yaşıyor. Ama işte Türkiye, özellikle İstanbul, sana o kadar fazla şey vaat ediyor ki. Yani işte CEO olabilirsin, genel müdür aslında baktığın zaman genel müdür CEO olan 10 kişi falan var yani. Hani o yüzden aslında olamazsın ama çok bir şey olacakmış gibi seni böyle kandırıp sistem aslında o noktaya da gelemediğini görüyorsun ya. O seni mutsuzlaştırıyor işte. Aslında öyle bir şey olmadığını bildiğin bir evrende öyle bir mutsuzluğun da yok. İlk olarak Bali'de üniversite var. Onu söyleyeyim bence. Bali'de üniversiteler, ya katılıyorum o söylediğin şeye. Twitter'da falan çok gelen bir
meme var ya, olmaması değil de olacakmış gibi olması çok üzdü muhabbeti. Evet. Evet. O işte yani muhabbet. Kendini farazi bir senaryoya çok fazla inandırıyorsun. Çok fazla bu sana dışarıdan gösteriliyor, empoze ediliyor. Ve sen de kendini bu oyunun bir başrolü sanıyorsun. Değilsin ama. Hani başladığımız noktadan çok uzandığı bir yerdeyiz şu anda ama temel unsur aslında yine çok değişmiyor. Yani çok fazla başrol filmine girmemek lazım. Değilsin çünkü. Kendi hayatına bile başrol olmak çok zor bir şey. Bugün hala romantik bir aşk mümkün mü? Ya da işte şu an bu düşündüklerimiz çok nostaljik bir Mümkün. yer. %100 mümkün. Mümkün mü? %100 mümkün bence. Yani bence şu ana kadar söylediklerimizle çok aksini aslında iddia ettik ama bence mümkün. Ben hala belki de kendime mümkün olduğunu anlamak istiyorum. Ya aşktan ne anladığına da bağlı biraz. Çünkü bir yerden sonra o sevgi bağına dönüyor. Hani inişli çıkışlı bir hal alıyor. Böyle hani genelde aşk filmlerde, kitaplarda hep bize böyle sonsuz mutluluk, mutlak mutluluk gibi sunuluyor ya. Aslında o Yani iyi aşk çabuk biter bence. Çok sağlam bir aşk çok çabuk biter. Çok sert biter hatta sonra. Yani yıldırım gibi demeyeyim de çok yoğundur bence. Acayip yoğun olur. Çok yükselirsin. Oradan çok sağlam düşersin bence sonra. Climax'i çabuk yaşayıp çabuk bitiriyoruz öyle mi? Ya bence stabil yakalayabilmek önemli orada. Gerçekten bunu Climax'ın, Nirvana'sında yaşadığın şeyde mantıklı düşünmezsin bence. Çok kendine ödün de verirsin. İki taraf da verir. İki tarafın da sürekli ödün verdiği yerde çok kötü patlarsın sonra ve biter. Ama ben hala benim bence son ilişkim hayatımda yaşadığım en iyi şeydi. Abartısı söylüyorum. En iyi şeydi. Çok iyi olması belli bir süresinde bence sonunu bu kadar kötü yaptı. Beni iğrenç bir insana dönüştürdü mesela. Sonrasında tekrar kendim olmam yani bambaşka bir insana dönüştürdü beni. Şu an baktığım zaman o ilişkinin son 6 ayındaki ben değilim yani başka bir insanım. Benim tekrardan ben olmam bayağı uzun zaman oldu. Benim tekrardan ben olma sürecimde beni kandırıp sevgilisini benimle aldatan kız mı dersin? Bunun gibi 3-5 tane daha saçma sapan olay yaşayıp çok tokat yemem bende etkili oldu. yani o toksiklik aslında sadece işte mutsuz olmak değil. Yani o aşırı yüksek hissetmek, o çok Tabii de sağlıklı. bence hatta toksik mutluluk daha tehlikeli. Çünkü çok kör oluyorsun bildiğin. Tabii ya fiziksel olarak bile işte o karnında kelebekler o his yani mesela rahatsız ediyor beni. Ben daha böyle sakinlik seviyorum. Korkunç bir şey. Süper bir şey ama çok korkunç bir şey. Evet, aşk diye tanımladıkları şey daha farklı ya. O çok uzun süren bir şey değil işte. Hem sürekli birlikte olayım, hem libidom sürekli yüksek olsun, sürekli tutkulu olsun. Yani ketçap mayonez de olsun o zaman gibi bir şeye geliyor. Ben her şeye rağmen akşam beraber eve geldiğim, sabah beraber uyandığım, beraber şarkı dinlerken aynı şeyleri hissettiğim, ne bileyim beraber yemek yaptım, saçma sapan işleri beraber yaptım bir insanla beraber olmayı hala istiyorum. Bundan daha çok keyif alıyorum. Beni hep arkadaş muhabbetlerinde saçma sapan bir şekilde How I Met Your Mother'dan Barney'e yapılan benzetiyorlar şaka yaparken. Hüseyinlerle de yapıyorlardı. O da özellikle çok fazla yapıyordu. Ama hikayedeki Ted bence benim. O zaman inşallah Robin'inin bulursun Can. Robin de çok orospuydu. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. İlişki biçimlerimizin bu kadar değiştiği bu dönemde bence en iyi aşkı, işte en iyi kadını, en iyi erkeği bulmaktansa iyi anlaştığımız en iyi arkadaşımızı bulmak daha önemli. Sen biraz saçma buldun ama ben hala şu an bulunduğumuz bu devirde, bu sistemde sevmenin çok isyankar bir eylem olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese... Aşkı idealize etmemek lazım. Aşkı idealize etmemek lazım. En basit tabirle yani. İdeal bir aşk yaratmamak lazım. Yani var o insanı seveceksen sev. Sevmiyorsan da idealize etme yani. Kapandım. İnsanları başka yerlere koplam. En basit şey bu. Mutlu olmanın bence. O zaman hep birlikte bay bay diyeceğiz. Aynen. Şimdi şöyle 3-2-1 diyeceğim. Bay bay diyeceğiz. 3, 2, 1. Bay Bay bay. bay. Bir sevmek bin defa